Herkese selamlar. Bugün yanımda Xiaomi'nin 75 inçlik bir televizyonu bulunuyor. Bu televizyonu seçmemdeki en büyük etkenlerden biri QLED ekranın yanı sıra arkasında mini LED ışıklandırmanın olması. Bu sebeple de daha yüksek parlaklığa çıkabildiği için daha güzel görüntü kaliteleri elde edebiliyoruz. Xiaomi Google TV altyapısını kullanıyor ve 75 inç ekran boyutuna sahip. Kutuya baktığımızda da gayet güzel. Ekran boyutuna bakacak olursak sol üst köşede sağ alt köşeyi ölçtüğümüz takdirde bize ortalama olarak 190 santimi verecektir. Yani 75 inç. Yani 2 metre bir ekran gayet evinizde sinema keyfi yaşayabilmeniz için ideal. Bu cihazı seçmemdeki en büyük etkenlerden biri ise az önceki dediğim gibi mini LED olması. Neden mini LED diyorum? Biliyorsunuz ki haliyle OLED ekranlarda yanık riski oluyor. Bu yanık riskini sıfıra indirmek için yani hiç uğraşmamak için olası bir 1-2 sene kullanım sonrasında bir led yanığı olursa televizyonun çöp olmamasını istediğim için aldım. Araştırmalarım neticesinde Xiaomi'nin bu yeni çıkardığı televizyonun gayet güzel özellikleri olduğunu fark ettim. Size de bir rehber olması açısından bu videoyu çekmek istedim. Öyle söyleyeyim. Servis birazdan kurulumunu gelip yapacak. Daha detaylı incelemesini ise servis kurulumundan sonra bakarız. Ekstra demek istediğim bir şey olursa ürünü hepsi burada satıcısından satın aldım. Öyle söyleyeyim. Normal kendi sitesinden satın almadım. Lansman kampanyası olduğu için 10.000 TL'lik bir kupon ile geldi bana. Yani 10.000 lira daha uyguna aldığım için memnunum diyebilirim. Başımdan geçen tüm süreci de size anlatıyor olacağım. Hepsi Burada firması aldığım ürünümü 12 Aralık'ta yani 2 gün sonra getirdi. Ayrıca Xlarge ekibinin yani kargo ekibinin televizyona kendi ürünü gibi davranması gayet hoşuma gitti. Öyle söyleyeyim. Bu sebeple de güvenlik kamerası görüntülerini sizlere göstermek istedim. Herhangi bir şekilde zarar vermemek için ellerinden geleni yaptılar. Onun dışında yani evin salonuna kadar çıkarttılar öyle söyleyeyim. Paket taşına dursun. Gelin ben de size televizyonun kurulum aşamasına geçene kadar ki müşteri hizmetleriyle geçirdiğim süreci anlatayım. Müşteri hizmetlerini aradım ve talep şikayet bölümüne bağlandım. Buradan televizyonumun kurulması gerektiğinin talebini söyledim. Müşteri temsilcisi bana ürünün seri numarasının gerektiğini, televizyonun bana teslim edilip edilmediğini sordu. Ben de ürünü teslim aldığımı söyleyerek ürünün seri numarasını söyledim. Daha sonrasında beni bir beklemeye aldılar. Beklemeden sonra adres bilgilerimi aldılar ve televizyonun duvara montaj mı yoksa ayaklı şekilde kurulacağı mı soruldu. Duvara montaj olacağını söyledim ve tekrar beklemeye alındım. Bu beklemenin sonunda temsilcinin yaklaşık olarak birkaç saate kadar bir televizyon kurulum ekibinin beni arayacağını söyledi. 12'yi 15 geçe yani 12.30 gibi telefonu kapattım. Aradan ortalama bir 2,5-3 saat sonra bir ekip aradı beni. Televizyona kurmaya geleceklerini söylediler ve kurma işlemini gerçekleştirdiler. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet dostlar, servis ürünü gelerek kurulum işlemini gerçekleştirdi. Ürünün kutu içeriğini size söylemek istiyorum öncelikle. Mevcut Türkiye şartlarında ürünün çalışabilmesi için güç kablosu konulmuş. Ekseriyetten 2 adet daha güç kablosu konulmuş bu şekilde. Hemen size odaklayarak göstereyim. Görüldüğü gibi farklı güç girişleri mevcut. Yani kutu içerisinden 3 adet güç kablosu çıkıyor. Kendi prizinize uygun olan güç kablosunu kullanabilirsiniz. Ekseriyetten ürünün kumandasını size göstermek istiyorum. Ürünün kumandası da bu şekilde. Üst kısımda sayısal rakamlar, alt kısımda kısa yol tuşları ve en alt kısımda yönetim tuşları bulunuyor. Ergonomi açısından kullandığınızda bu parmağınızda muhtemelen uzun süre kullanımlarda ağrı olabilir. Yani erişim konusunda dikey bir kumanda olduğu için bir nebze olsun zor diyebilirim. Ekstra olarak da eğer ürünü duvara montaj yapmayacaksanız
Yani ayaklı bir şekilde kullanacaksanız ayakları çıkıyor. Ayakların kalitesinden bahsedecek olursak eğer bana çok kaliteli gelmedi açıkçası. Sesinden de anlayabilirsiniz. Yani bir çelik, bir demir sesinden ziyade bir tahtaya vuruyormuşuz hissi yaratıyor. Öyle söyleyeyim. Yani ayak konusunda, ayaklı kullanım konusunda beni çok tatmin etmedi diyebilirim. Dilerseniz bu ürünü duvara monte, dilerseniz de ayaklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünün renkleri gayet güzel. OLED'i aratmıyor diyebilirim. Siyahlar gerçekten güzel siyah gözüküyor. Siyah ayarları da bulunuyor. Yerel karartma özelliği vesaire olsun. Gayet güzel ve stabil şekilde çalışıyor. Ürün Google TV olduğu için ekran ayarlarını hemen size göstermek istiyorum. Ayarlar bölümüne girdiğimde resim bölümünü açtığında standart mod bulunuyor. Dilerseniz burayı canlı moda, dilerseniz film moduna, spor ve film kare moduna alabilirsiniz. Hemen bir geri geliyorum. Arka ışık dediği videonun arka plan ışığını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu değeri ortalama olarak 50 değerinde tutmanızı size tavsiye ederim. Renklerde patlama olmaması için öyle söyleyeyim. Göz konforu modunu açarsanız eğer ekran sarıya bölünecektir. Görüldüğü gibi. Temel video ve gelişmiş video adı altındaki sekmelerden renk ayarlarını yapabilirsiniz. Otomatik ışık algılama modunu kapattım. Bu özellik ne işe yarıyor diyecek olursanız kapalı ve açık durumu bulunuyor. Açık yaparsanız eğer ortam durumuna göre renkleri ayarlayacaktır. Işığı kapattığınızda ise ekran otomatik şekilde kararacaktır. Öyle söyleyeyim. Mevcut ortamın ışığını kapattım. Ekranda bir nebze olsun solma olacaktır. Bilmiyorum videoya ne kadar yansıyor. Ortam ışığını açtığımda ise renk skalası yavaş yavaş artarak renk parlaklığı artacaktır. Bu işe yarıyor. Renk sıcaklığını otomatik algıla ve HDR modunu açık şekilde bırakabiliriz. Ortam ışığını ben sürekli keskin yani canlı izlemek istediğim için kapalı konumda kullanacağım. Yerel karartmayı güçlü yaptım. Kapalı konuma getirirseniz eğer siyah alanlarda ışık süzmeleri görebilirsiniz haliyle. Yerel karartmayı da güçlü yaptığınızda ortamdaki siyah alanlar yapay zeka desteğiyle kararma işlemi uygulanıyor diyebiliriz. Ben bunu güçlü yapmakta fayda olur diye düşünüyorum. Tüm ayarlar bu şekildeydi. Televizyona da bakacak olursak gayet güzel, net ve canlı görseller bize sunuyor diyebilirim. Eğer bu televizyonu alırsanız sesi bu şekilde dinleyeceksiniz. Öncelikle size ayarlar bölümünden ses modlarını göstermek istiyorum. 3 adet ses modu bulunuyor. Dolby Sound, Harman ve Xiaomi ses modu. Harman modunu tavsiye ediyorum ben. Şimdi ise ses kalitesini bakın bakalım beğenebilecek misiniz? Benim bu ses modlarından fark ettiğim şeyi size söylemek istiyorum.
Harman modunu aldığımda sesi bas ağırlıklı duyuyorum. Dolby modunu aldığımda ise normal, klasik, herhangi bir ayar yapılmadan bir müzik dinliyor gibi düşünebilirsiniz. Xiaomi ses modunu aldığımda ise sanki uzaktan birisi bana sesleniyor gibi, yani uzaktan biri konuşuyor gibi algıladım ses modlarını. Yani ses olarak televizyonun vereceği kalite bu şekildeydi dostlar. Dilediğiniz uygulamayı uygulama mağazasından yükleyip indirebilirsiniz. Ayarları size göstermek istiyorum. Kanalları düzenleyebileceğiniz ilk bir ayar bölümü geliyor. Alt kısımda az önceki gösterdiğim ekran ve ses ayarı, bir altında Wi-Fi ayarı bulunuyor. Diğer bölümlerden ise dilerseniz cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Dilerseniz uzaktan kumandaya ayar yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bluetooth cihazı da bağlayabiliyorsunuz. Sistem bölümünde bulunan güç ve enerji bölümünden enerji modlarını düzenleyebiliyorsunuz. Düşük, optimize edilmiş ve yüksek olacak şekilde enerji modları bulunuyor. Kapatma zamanlayıcısı da ayarlar bölümünden ayarlayabilirsiniz. Etkin değilken 20 dakika gayet ideal bir süre. Yani televizyon kumandasından herhangi bir işlem yapmadığınızda 20 dakika sonra sizi uyaracaktır. Daha sonrasında televizyon kullanılmıyor diye cihaz kendini otomatik şekilde kapatacaktır. Gayet güzel ve kullanışlı bir uygulama diyebilirim. Videomuz böyleydi dostlar. Aklınızda takılan soruları dilediğiniz şekilde sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum diyelim. Kendinize iyi bakın, esenle kalın.